Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada değerli konuğumuz Şeyma Gümüş. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok Sizler de teşekkürler. iyiyiz. İlk soruyla başlıyorum. Podolog nedir? Hangi işlemleri yapar? Podologlar, üniversitelerden mezun olan kişiler, ayak sağlığı üzerine eğitim alıyoruz. Tırnak hastalıkları, deri problemleri, ayaktaki kemik deformitelerinden kaynaklanan problemlerin nasıl bakımı yapılır? Aslında manikür, pedikür hep hayatımızın içerisinde çok eskilerden beridir. Ve ayağımızda daha farklı bir problem olduğunda ya da batık tırnak, nasır, sil, kemik deformitelerinden kaynaklanan problemlerde manikürcüye mi gidelim yoksa bir doktora mı gidelim arasındaki ince çizgideyiz aslında biz. Çünkü ayak sağlığı üzerine eğitim alarak manikür, pedikürün daha profesyonel halini sizlere sunmaya çalışıyoruz. Evet. Peki ayak sağlığı demişken kış aylarında en çok size gelen problem ayaklar nelerdir? Kış geldiğinde direkt ayakkabı seçimimiz değişiyor. Yazın giydiğimiz o terlikler, açık ayakkabılar biraz daha kapalı olunca bu sefer batık tırnakları bertaraf ederken yazın, kış geldiğinde daha çok kapalı ayakkabılar yüzünden iyice batıklarımız kendini göstermeye başlıyor. Botlar giydiğimizde, ayakkabılarda hele ki çorap giydiğimizde ayaklar bu sefer kaymaya başlıyor içeride ve önden sürekli tırnaklar darbe alabiliyor. O zaman da hemen kendini göstermese bile aradan 2-3 ay geçtikten sonra dikkat edin, tırnaklarda dalgalanmalar olur. Tırnak böyle katlanarak gelir. Bunlar genellikle dış etkilerden kaynaklanan darbelerden meydana geliyor. Nasırlar çok fazla oluşuyor çünkü artık daha kalın çoraplar giyiyoruz ya da ince çorap giyip kayganlaştırıyoruz, sürtünmeler meydana geliyor. Vücudumuz ağırlaşıyor. Biraz daha kilo alıyoruz kışın ya da daha ağır kıyafetler giyiyoruz. Bunlar da yine baskımızı, basımızı değiştiriyor. Bazen böyle sıcak, soğuk değişimlerinden kaynaklı da yine ayakkabılarda hava almıyorsa deri mantarları da meydana gelebiliyor kışın. Peki batık tırnak neden oluşur? Batık tırnak giydiğimiz dar çoraplardan, ayakkabılardan oluşabilir. Tırnak kesimi, yanlış kesim yapıyorsanız eğer genellikle yanlara oval yapıyoruz. Ayak tırnaklarında özellikle tırnaklarımızı düz kesmemiz lazım. Bu nedenlerden dolayı batık tırnak olabilir. Sistemik rahatsızlıklardan olabiliyor. Çünkü tırnak kalınlaşabiliyor ya da çok fazla kiloluysak, etli bir ayaklarımız, parmaklarımız varsa tırnaklar yine içeride ete gömülü olduğu için batık tırnak olabiliyor. Tırnak mantarından sonra ya da bir yerde deforme aldıysa tırnak, sonrasında ikincil olarak batık tırnak olabiliyor. Hem bebeklerde, ergenlerde de çok görüyoruz. Bebeklerde batık tırnak olması normal. Daha sonrasında geçiyor, pofidik etleri olduğu için. Onlarda biz podotaping yaparak açma işlemi yapıyoruz. Sadece deriyi böyle dışarıya doğru açarak tırnağın rahatlıkla uzamasını sağlıyoruz. Çoğunlukla ergen yaşlarda batık tırnak ileri seviyede olabiliyor. Çünkü ailelerine çok göstermek istemiyorlar. Kendileri tırnaklarını yanlış kesebiliyorlar. Top oynuyoruz ya da çok aktif oldukları için ileri seviyede batık tırnak olabiliyor. Biraz da korkuyorlar tabii ki. Bu çok daha ileri seviyede bizim görmemize neden oluyor. Bayanlarda çok fazla çalışıyorsanız ya da işçi olarak giydiğiniz ayakkabılar şirket tarafından verilmişse, belirli bir ayakkabı giymeniz gerekiyorsa, eğer hani ayakta yine duracaksak ve topuklu ayakkabı giymek istiyorsak batık tırnağımız olabiliyor. Bunun haricinde diyabetik rahatsızlığımız varsa yine sistemik rahatsızlıklardan kaynaklı tırnaklar dönebiliyorlar, kalınlaşabiliyor, tırnak mantarı olabiliyor ve ayrıca da tırnak batığı meydana gelebiliyor. Şimdi birçok sebepten tırnak batabiliyor. Podolog da günümüzde çok yeni ve çok da güzel oldu aslında. Evet. Çünkü şöyle bir şey demek istiyorum. Yani batık o kadar çok insan yaşıyor ki bu sorunu ve ya bir pedikür yaptırıp yanlış kesim yaptırıyorlar ya da çok ağır durumlarda doktora gidip çektiriyorlar. Bambaşka sorunlar ortaya çıkıyor. Peki bir podolog batığı nasıl tedavi ediyor? Birkaç çeşidimiz var. Benim kullandığım BS bant sistemi ve 3TO tel sistemi. Bunları kullandığımızda aslında batık tırnak bir de şöyle bir şey var. Sanki cerrahi bir operasyon, sanki hiç kimsenin yapmaması gereken bir işlem gibi görünüyor ama bu işlemler doğrultma ve düzeltme işlemidir. Bir tedavi yöntemi değildir. Baktığınızda evet doğrultma, düzeltme sayesinde bir batık tırnağı düzeltmiş oluyorsunuz ama yine düzeltmiş oluyoruz. Tedavi biraz daha operasyona geçer. Yani doktorlarımızın yaptığı bir işlemdir. Burada önemli belirtmek istediğim bir şey bu. BS bant cam elyaftan yapılmış ince bir banttır.
böyle 1-2 santim genişliğinde, 5-6 santim uzunluğuna göre değişen bantlardır. Bunu biz sadece tırnağınızın üstüne yapıştırıyoruz. Aralara girmiyoruz, canınızı acıtmıyoruz. Tabii ki de yapıştırırken biraz baskı uyguladığımızda eğer batınız hali hazırda acıyorsa bizim yaptığımız dokunmalarımız bile canınızı acıtacaktır. Buradaki mantık BS bantta yuvarlak olan dönmüş bir tırnağın üzerine yapıştırdığınızda cam elyaf bunu yavaşça açar ve bu sayede tırnağın ete verdiği yükü hafifletir. Yavaş yavaş açtıkça bu düzenli yapılması gereken bir şey. Genellikle ayda bir yapıyoruz, 3 haftada bir ya da 1,5 ayda da yaptığımız olabiliyor. Yine sizin tırnağınızın durumuna göre değişir. Tırnağınızı yavaş yavaş açarak normal düz kendi seyrinde gelmesini hedefliyoruz. Tel mantığı da aynıdır. Aynı işlemi yaparlar. Tel de daha çok tırnağın yine insanlar şey düşünüyor, tel taktırdım, hani çok ileri seviyede bir iş yaptım gibi geliyor ama aslında sadece hafif kenardan kanca yapıyoruz. Küçücük bir kanca, kimse korkmasın. Hafif yine yukarı kaldırıyoruz. BS bantının yaptığı aynı işlemi ortadan onları topluyoruz. Yine aylık olarak geldiğinizde yavaş yavaş tırnağı açıyoruz. Burada hızlı açmak tırnağa zarar verir, tırnak altı boşalmasına neden olur. O yüzden de yavaş yavaş şekle vermek daha doğrudur. Tırnakları yandan kesmek tamamen tırnağa zarar verir. Çünkü tırnak hala aynı genişlikte devam edecek. Siz başlarını kestiğiniz için bu sefer gelen tırnak daha çok ete gömülü geldiği için daha fazla batık tırnağınızın olması söz konusu olur. Genellikle kestiğinizde bir 15 gün en fazla rahat olursunuz. O 15 gün sonra giderek tırnak yatağınız küçülür. Bu sefer tırnağı düzelteyim derken bir de tırnak yatağını genişletme durumuna gelmiş olacağız. Peki tırnak çekmeden tedavisi mümkün mü? Tabii ki zaten bu BS bantla 3TO tel sistemi eğer tırnağınız ileri seviyede gitmemişse, çünkü çok fazla iltihaplanma söz konusuysa burada artık bizim de yapabileceğimiz bir şey yok ya da kronikleşmişse artık biz de bir şey yapamıyoruz. Diyoruz ki artık bunun bir operasyona ihtiyacı var. Doktorlara yönlendirme yapıyoruz. Ya da doktorlarımız da bize yönlendiriyor. Diyor ki ben bunu cerrahi operasyon yapmama gerek yok. Gel sen tel yap, BS bant yap diyorlar. Biz yine multidisipliner çalışıyoruz zaten doktorlarımızla birlikte ama hiçbir cerrahi operasyon kalmadan sadece bu işlemlerle, hatta belki çok ileri seviyede olmasa sadece tampon uygulamalarıyla ya da size öğrettiğimiz işte tırnaklarınızı nasıl keseceksiniz, sizin tırnak yapınız neden var, neden bu şekilde problemleriniz var, bunlara bakıyor olmamız lazım. Batık tırnakta bir de mesela ayak analizinizi de yapıyor olmamız lazım. Çünkü onu söylemedim en başta, parmak rotasyonları, parmak kemik deformiteleri de batık tırnağa neden olabiliyorlar. Evet. BS bant sistemiyle hani batık tedavisini soracaktım ama çok güzel anlattınız. Peki kimlere uygulanabilir? Her batığı olana uygulanabiliyor mu? Batığın durumuna göre değişecektir. Bir de neden batığı olduğunu öncelikle görüyor olmamız lazım. Kişiyle tamamen geçmiş sağlık öyküsünü dinliyor olmamız lazım. BS bant herkese yapılabilir. Çok ileri seviyede iltihaplanmaysa zaten yapamıyoruz. Çünkü yapıştırma bir sistem bu. Bunun haricinde teli aslında birçok kişiye yapamıyoruz. Futbolculara yapamayız. Genellikle ergenlerde ben çok önermiyorum. Oynuyorlar, kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar yine aralarda. Yine topa vurdukları zaman sorun yaşayabiliriz. Aktif sporculara yine yapmıyoruz. Diyabet hastalarına, sistemik rahatsızlığı olan kişilerde yapmıyoruz. Telin çıkma ihtimali olabilir ya da telin ben yaparken battığını fark etmeyebilirim. Kişi de fark etmeyebilir. Çünkü bana onu söylemesi lazım. Bu süreçte ileri seviyede yine yara oluşumuna neden olabilir. BS bant biraz daha keyifli. Hem kişiler üstüne oje sürebiliyor. İstediğiniz ayakkabıyı giyebiliyorsunuz. Açma sistemi aynı mantıkta. BS bantı daha çok öneriyoruz tabii Daha ki. konforlu bir sistem o zaman. Çok daha konforlu Evet. ama teli de beğeniyoruz. Çünkü bazen telde sağ tarafa kaldırma yapmak istiyor olabiliyorum, sola yapmak Bu 3TO isteyebiliyorum. Biraz dediğiniz böyle tel tırnakla sistemi da değil mi? oynuyoruz. BS'le de oynayabiliyoruz ama telle bazen çok daha rahat oynama yapabiliyoruz. Peki bu 3TO tel sistemi, onunla bahseder misiniz? Şimdi aslında 3 parçalı sistem diyebiliriz buna. Bir sağdan aldım, küçük bir kanca yaptım tırnağın kenarına hiçbir yere batırmadan, ağrı acısız. Bir tarafına da aldım. Üçüncü parçayı da iki parçayı birleştirip
daha çok gerginlik sağlıyorum. Gerginliği kendim de ayarlayabiliyorum. Sizler de zaten gerginlik nasıl hissediyor musunuz diye birlikte konuşuyoruz ve anında o gerginliği, o rahatlamayı hemen hissediyorsunuz. Bu sayede yavaş yavaş yine tırnağınızın kalkarak tırnak batığından kurtulmanızı sağlıyor. Kalıcıdır bu işlemler ama şöyle bir kalıcılığı var. Şimdi tırnak düzeliyor ya, tırnak yatağının zaten kenarları boşluk olduğu için bir oranın toparlanması lazım. Bazen tırnak düzelse bile tırnak yatağındaki o daha önceden kalan oluklar tam dolmamış oluyor. Şimdi o zaman benim tırnağım zaten düzeldi, zaten artık iltihabım yok, bir ağrım acım yok, ben devam etmeyeyim dediğiniz zaman tırnak çok hızlı bir şekilde geriye dönebiliyor. Ben burada aslında diş telinden örnek veriyorum. Diş teli yaptırdığınızda da yine aynı mantıktır. Sonrasında teli çıkarttıktan sonra arkaya bir sabitleme yaparlar. Ben mesela hala diş tedavim bitmesine rağmen plak kullanıyorum geceleri. Çünkü dönüyor dişler, yine de düşüyor. O yüzden aynı şekilde tırnaklarınızı kontrol ediyor olmanız lazım. Bir de bu tırnak batığınız neden olmuştu daha öncesinde? Bunu bir daha aynı problemi yapmıyor olmanız lazım ve daha doğru tırnaklarınızı kesmeniz lazım. Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza Ayağınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz Şeyma Gümüş ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.